hilafeti ilga ederek ümmeti sahipsiz bırakan, ezanı Türkçe okutan, Allahu Ekber diyenleri kodese tıkayan, Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesini yasaklayan, dini eser ve kitapları toplatan, Arapça bir kelime bilmeyen İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun hazırladığı Kur'an-ı Kerim mealini yeni Türkçe Kur'an diye millete yutturmaya çalışan, camileri ahır ve deri depoları olarak kullanan, Ayasofya'yı müzeye çeviren, laiklik bahanesiyle Müslümanları mürteci ilan eden, Müslümanlara haccı yasaklayan ya da gitmesinler diye önlerine bin bir türlü engeller çıkaran, bakan sıfatıyla gittikleri haçta bile hacı adaylarına dağıtılan Allah'ın hükmünden başka hüküm tanımak insanı şirke götürür ifadelerinin olduğu kitapçığı görür görmez yahu burada da mı şeriat propagandası yapılıyor diyerek Allah'ın evinde Allah'ın ayetlerinden şikayetçi olan, Kabe resimlerini camilerden toplatan, domuz etini ve şarabı yasaklayan İslam'ı Türk milletinin geri kalmasının önündeki yegane sebep sayan parti kim diye sorsalar, muhtemelen hiç kimse CHP demekte tereddüt etmeyecektir. Evet, şimdilerde sırf oylarını alabilmek için mütedeyyin kesime helalleşme adı altında şirinlik yapan CHP'nin geçmişi hizmet ve projeden ziyade mukaddesat düşmanlığı örnekleriyle doludur. Fakat buna rağmen CHP eskiden tutarlı bir partiydi. En azından CHP'lilerin kahir ekseriyetinin İslam'a ve kutsallarına karşı tutumları benzerlik arz ederdi. Örneğin kendisi bira içerken oğlunun bir alt içecek olan gazozu tercih ettiğini gören Şükrü Saraçoğlu sırf oğlu bira içsin diye önündeki bardağı kaldırıp garsona bir duble rakı getir diye seslendiğinde de samimiydi. Din zehirdir. Türkiye'den dini tamamen atabilmek için bize 30 sene lazım dediğinde de. Hakeza CHP'nin eski genel sekreterlerinden Önder Sav'ın hacca gitme arzusu ile yanıp tutuşan yaşlı bir vatandaşı boşver Araplara para kaptırma diyerek haçtan men etmesi partisinin çizgisiyle çelişmiyordu. Ya da dinimizin kadınlara başını örtmeyi emrettiğine inanmıyorum diyerek başörtüsünün ilahi emir olmadığını iddia eden Birgül Ayman Güler'in fetvası tamamen CHP iktidarıyla örtüşüyordu. Mesela Kur'an ayetlerini bir kenara iterek Bektaşi Edip Harabi'nin "Ey zahid, şaraba eyle ihtiram, biz içeriz bize yoktur vebali, ehline helaldir, na ehle haram" dizelerini delil göstererek içki içmek günah değildir diye fetva veren Aykut Erdoğdu'yu pekala CHP'nin ulemalarından sayabiliriz. CHP'li Hurşit Güneş seçim beyannamesini cuma saatinde açıklayan Kılıçdaroğlu yüzünden namazını kaçıran partililere cumayı kaza etsinler diye seslenirken gayet ciddiydi. Çünkü bir CHP'linin ancak rol gereği namaz kılacağını en iyi o biliyordu. Zira 5 kuruş artistlik parası için takke takıp Minyeli Abdullah'ı canlandıran partisinin eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek film setinde namaz kılarak kazandığı o parayla mübarek kandil gecesinde alkol eşliğinde pekala yemek yiyebiliyordu. Hatta oyuncu Şimşek, Halefi Gürsel Tekin'in düzenlediği çarşaf açılımının bir düzmece olduğunu açıkça eleştirerek ve fukaralar giyer diyerek çarşafın tercih değil mecburiyet olduğunu söyleyerek samimi CHP'li olduğunu her fırsatta ispatlıyordu. Peki günümüz CHP'sinde vaziyetler ne alemde? Eskinin itikadı sağlam CHP'si gitti, yerine genetiğiyle oynanmış, lastiği patlak araba gibi zikzaklar çizen bir CHP geldi. Kimi Gürsel Tekin gibi gittiği cuma namazında okunan hutbeyi fetva sanıyor. Kimi de Ekrem İmamoğlu gibi seçimden önce günde 60-70 iftar sofrasına otururken seçimden sonra papazlara Noel yemeğinde İslam'ın mekruh saydığı portakal soslu karidesi götürüyor. Tabii bir de evlere şenlik genel başkanlarını unutmamak lazım. Düşünün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tezekli, saman balyalı basın toplantılarıyla maruf CHP'li eski bir vekil, şimdiki genel başkanın peygamber soyundan geldiğini iddia ediyor. Bu iddianın muhatabı ise gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığını bildiği halde sırf birkaç oy uğruna bu iddia karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor. Üstelik bu kişi ezana 1-2 dakika kala iftar sofrasında su içtiği halde dindar lider profili çizmekte ısrar ediyor. Dediğim gibi
O eski samimi din karşıtı CHP'liler gitti, yerlerine şimdiki din bezirganları geldi. Halk TV'de en kaba küfürü açıkça edebilen Yaşar Nuri Öztürk gibi birini ilahiyatçı diye göklere çıkardılar. Sonra da milletvekili yaptılar. Güya İslam'ı hurafelerden arındırsın diye İslam Gerçeği adlı kitabı yazan o küfürbaz, banka faizi haram değildir dediğinde CHP'lilerin hepsi birden alkışladılar. Derken yeni CHP'liler takiyenin dibine vururken sürpriz bir gelişme oldu. Spekülatif kur atakları sonrası iktidar rüyası görmeye başlayan CHP'liler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevduatı programı hamlesi sonrası ideolojik bir karmaşa yaşayarak sudan çıkmış balığa döndü. Dolar 18 lirayı aştığında faizi radikal şekilde arttırmak lazım diyerek faiz çağrısı yapanlar, TL'nin değerlenmesiyle örtülü faize geçtik diyerek bir gecede iflah olmaz birer faiz düşmanı kesildiler. Hasılı eskinin din karşıtı, şimdilerde dini değerlere saygılılarmış gibi algı yürüteyim derken ne kadar bozduğunu, saçma sapan bir partiye dönüştüğünü bir kez daha ispatladı. Zekeriya Say yazısı. Evet, CHP şu an münafıklık görevi görüyor. Biliyorsunuz İslam'da münafıkların tarifini. Müslümanmış gibi görünürler ama aslında Müslüman değildirler. Aynı Müslüman gibi namaz kılarlar. Bütün dini emirleri gösteriş olarak yerine getirmeye çalışırlar. Ama içten içe dine karşıdırlar, İslam'a karşıdırlar. Şimdi bunlar yine milleti kandırmaya çalışıyorlar. Baktılar ki milleti artık içkiyle, miçkiyle, bilmem neyle, işte dinsiz görünmekle belli bir kesimi kandırabiliyorlar. Belli bir kesimi kendilerini ikna edebiliyorlar. Bu sefer strateji değiştirdiler. Ne yapalım? Dindar kesimi kendileri dindarmış gibi görünerek kendilerine oy verdirmek istiyorlar. Eğer bu oyunlara kanan millet olursa dindar kesimden, gerçekten bu oyuna kanan birileri, dindar birileri olursa onların vay haline hem bu dünyada hem öbür dünyada. Çünkü Müslüman bir delikten 2 defa sokulmaz. Bu adamlar geçmişi neydi ki geleceği ne olsun? Hani derler ya, tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizerlermiş. Şimdi CHP'yi öğrenmek istiyorsanız özellikle bu genç kuşağa diyorum. Ne yapsınlar? Babalarına, dedelerine sorsunlar. CHP yönetiminde Türkiye ne haldeydi? Bir sorsunlar. Soramıyorlarsa internete yazsınlar. Eski gazete manşetlerini görsünler. Görsünler ki şu anki hükümetin yaptığı hizmetin farkına varsınlar ve Erdoğan'ın kıymetini bilsinler. Eğer gerçek bir dindar lider arıyorsanız çok fazla uzakta aramanıza gerek yok. Ayasofya'yı kim açtı? Ayasofya'yı bütün Haçlı ordusuna, bütün kafirlere karşı açan Erdoğan en büyük dindardır Allah'ın izniyle. O yüzden sakın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bu sahtekarlıklarına, takiyelerine, münafıklıklarına asla kanmayın. Kanarsanız hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumlu olursunuz. Hepiniz videoyu lütfen paylaşın. Paylaşın ki birçok insana bu bilgiler ulaşsın. Hepiniz Allah'a emanet olun.